Çocukluğumuzdan beri kulaklarımıza fısıldanan, iyi niyetli, masum bir yalan var. Affetmek özgürleştirir. Neredeyse bütün öğretiler affetmeyi bilgelikle eş anlamlı olarak bize kodladı ve övdü. Evet, affetmek ruhun en yüce hali, kalbin en büyük cömertliği ve tabii ki birçok durumda duygusal anlamda özgürleşmenin de en etkili yolu. Basit bir sebep yüzünden sizinle tartışan arkadaşınızı affettiğinizde köprüleri yeniden kurarsınız. Sizi istemeden de olsa üzen ve sonra da gerçekten üzülen birini affettiğinizde aranızdaki bağ daha da güçlenir. Hata yapan, bunun farkına varan ve değişmeye çalışan birini affetmek insan olmanın en güzel yanıdır. Ama ya karşınızdaki kişi böyle biri değilse? Ya affetmek onun için sadece bir geçici resetleme düğmesi ise? Ya sizin affetmeniz onun için aynı şeyi tekrar yapabilirim anlamına geliyorsa? İşte böyle durumlarda affetmek bir erdem olmaktan çıkıp sizin zincirlerinize dönüşebilir. Etrafınıza şöyle bir bakın. Kitapçılardaki raflara, sosyal medyadaki gönderilere, hatta bazen ailenizin size söylediği sözlere. Affet, unut gitsin, büyüklük sende kalsın. Kin tutmak yalnızca sana zarar verir. Yalnızca olgun bir ruh affeder gibi bir sürü şey. Bu sözler kulağa çok güzel geliyor ama bir düşünün, bu mesajları kim yayıyor ve bundan kim fayda sağlıyor? Eğer sistematik bir şekilde istismar edilen, manipüle edilen, sınırları sürekli ihlal edilen biriyseniz ve size sürekli affet deniyorsa bu sistem kimin işine geliyor? Elbette sizin sınırlarınızı ihlal edenlerin. Çünkü affetmek narsist için bir silah, kurban içinse bir tuzak haline geliyor. Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar sürekli zarar veren ve değişmeyen birini affetmenin kişinin öz saygısını ve ruh sağlığını ciddi şekilde zedelediğini gösterdi. Çünkü affetme eylemi beynimize bu davranış kabul edilebilir mesajını veriyor ve bir süre sonra kabul edilemez olan normalleşiyor. Rumi'nin o meşhur "ne olursan ol gel" sözünü yanlış yerde, yanlış kişiler için kullanıyoruz aslında. Her şeyden önce biz Mevlana değiliz ve herkes de her ne olursa olsun hayatımıza gelmek zorunda değil. Eğer bir narsisti affetmemeye karar verdiyseniz bunu asla söylemeyin. Biraz kulağa tuhaf geldiğinin farkındayım. Çünkü biz dürüst olmayı ve her durumda açık iletişim kurmayı öğrendik. Ama unutmayın, narsistlerle olan ilişkilerde normal kurallar işlemez. Onlara "seni affetmiyorum" dediğinizde yeni bir saldırı alanı açarsınız. Size dönüp "bak işte, gördün mü? Ne kadar da acımasızsın. Sen de en az benim kadar narsistsin." Ya da "ben bu kadar çaba gösteriyorum ama sen hala geçmişte yaşıyorsun" demek için mükemmel bir bahane verirsiniz. Bunun yerine içinizden bir karar verin. Sessizce, derinden ve geri dönülemez bir karar. Bu radikal bir kabul anıdır. Seni olduğun gibi görüyorum. Onaylamasam da bunu anlıyorum. Değişmeni beklemiyorum ve artık senin oyununa dahil değilim. Bu karar sizin gizli süper gücünüzdür ve en güçlü silahlar görünmez olanlardır. Asıl affedilmesi gereken kişi aynadan size bakan o yabancıdır aslında. Narsistik bir ilişkiden çıkan herkes bir noktada aynaya bakar ve tanımadığı birine rastlar. Gözlerindeki ışığı kaybetmiş, omuzları çökmüş, sesinde çatlaklar olan birini. Ve o anda belki de en ağır soru zihninde belirir. Bunu kendime nasıl yaptım? Bir figür canlandırın gözünüzde. 10 yıl boyunca bir ilişkide her şeyini vermiş olsun. Kariyer fırsatlarından vazgeçmiş çünkü sevgilisi onu desteklememiş. Arkadaşlarından uzaklaşmış çünkü onları sevmemiş. Kendi ailesiyle bile bağlarını zayıflatmış çünkü sürekli "onlar seni manipüle ediyor" demiş. Ve şimdi ilişki bittikten sonra geriye dönüp kendine soruyor. Neden? Neden bu kadar aptallık yaptım? Neden işaretleri görmedim? İşte bu narsistik istismarın en derin yarasıdır. Kendine duyulan güvenin kaybı. Ama bu hikayedeki kurban bir aptal değildi. Kör ya da zayıf değildi. O sadece yanlış bir haritayla yolculuk ediyordu. Narsistik bir ilişkide genellikle elinizde tuttuğunuz harita yanlıştır. Size "eğer yeterince seversen her şey değişir" diye öğretildi belki de. Ya da "eğer daha sabırlı olursan sonunda seni fark edecek" dendi. Belki de siz problemin kendinizde olduğunu sandınız yıllarca. Bu yüzden artık kendinizi yanlış bir haritayla yola çıktığınız için suçlamayı bırakın lütfen. Bir maratonda normalde koşucular 42 kilometre koşar ve bitirirler. Ama birinin aynı mesafeyi sırtında 30 kiloluk bir çantayla koştuğunu düşünün. Ve en kötüsü de o çantanın orada olduğunu bile bilmiyor. Bu ağırlığın ve hantallığın normal olduğunu sanıyor.
İnsanlar ona bakıp neden bu kadar yavaşsın diye soruyorlar. Kendisi de neden diğerleri kadar hızlı koşmadığını düşünüyor. Kendini başarısız, yetersiz ve beceriksiz hissediyor. Narsistik bir ilişki işte o görünmez 30 kiloluk çantadır. Sürekli bir uyanık olma durumu, sürekli bir alarm durumudur. Şimdi ne söylesem yanlış olur acaba? Endişesi taşımaktır. Bugün hangi kaosla karşılaşacağım belirsizliğidir. Ben acaba hayal mi gördüm? Kafa karışıklığını yaşamaktır. Bu yük görünmezdir ama gerçektir. Ve siz de bu yükle hayatı yaşamaya çalışırken elbette yoruldunuz ve bazen de öfkelendiniz. Ama bu sizin karakteriniz değil, hayatta kalma mekanizmanızdı. Ve bu kadar şeyi tolere etmek kısa vadede belki ama uzun vadede kesinlikle sürdürülebilir değil. Özgürleşme yolculuğunun en kritik adımı geçmişe yönelik bakış açınızı değiştirmektir. Keşke daha önce ayrılsaydım demek yerine o zamanki bilgim, enerjim ve kaynaklarımla elimden gelenin en iyisini yaptım değil. Neden bu kadar aptaldım demek yerine o kadar kısıtlı görüşle bile dayanabilmiş olmam aslında benim ne kadar güçlü olduğumun bir kanıtı değil. Çocuklarıma daha iyi bir ebeveyn olabilirdim demek yerine o fırtınanın ortasında bile çocuklarımı korumak için savaştım ve elimden geleni yaptım deyin. Bu sadece pozitif düşünmek değil, gerçeğin yeniden keşfidir. Ve gerçek şu ki siz muhtemelen o ilişkideyken elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Mükemmel değildi belki ama mümkün olanın en iyisiydi. İyileşmenin gerçek işareti affetmek değil, kayıtsızlıktır. O kişi hakkında düşünmemeye başladığınız andır. Onun ne yaptığının artık sizi etkilemediği ve adını duyduğunuzda kalbinizin yerinden çıkacak gibi çarpmadığı andır. Bunu eski bir yaranın iyileşmesi gibi düşünün. İlk günler her dokunuş acıtır. Sonra sadece derin baskılar acıtır. Sonra sadece fark edersiniz ama acıtmaz. Ve en sonunda orada bir yara olduğunu bile unutursunuz. İşte bu özgürlük hissidir. Ve buna ulaşmak için narsisti affetmeniz gerekmiyor. Sadece ama sadece kendinizi affetmeniz bile yeterli. Şimdi size 3 adımda kendinizi nasıl affedebileceğinizi anlatacağım. Birinci adım görmek. Yani fark etmektir. Elinize bir kağıt kalem alın ve şunları yazın. Bu ilişkideyken yaptığım ve pişman olduğum her şey aslında inandığım bir şeye tutunma çabamın bir parçasıydı. Bunu her gün yüksek sesle okuyun. İkinci adım kabul etme aşamasıdır. Onun asla değişmeyeceğini kabul edin. Ama bunu acı çekerek değil, özgürleştirerek yapın. Ben senin puzzle'ını tamamlayamam. Çünkü sen bana eksik parçalar verdin deyin ve o masadan kalkın. Üçüncü adım enerjinizi geri alma aşamasıdır. O ilişki için harcadığınız zihinsel enerjiyi geri alın. Her gün saatlerce onu ve olup bitenleri düşünüyorsanız eğer, şimdi o enerjiyi kendinize yöneltin. Hobilerinize odaklanın. Sevdiğiniz bir arkadaşınızı arayın. Gün batımını seyredin, kitap okuyun, yürüyüşe çıkın. Enerjiniz artık size ait ve onu gereksiz yere harcamayın. Evet, affetmek bir erdem olabilir ama her zaman bir zorunluluk değildir. Fakat kendinizi affetmek bir istisna. Siz bir fırtınanın ortasında kaldınız. Yaralandınız, yıprandınız ve bazen de kendinizi kaybettiniz ama bir fırtınanın ortasında yara almak sizi zayıf biri yapmaz. Sizi biraz daha insan yapar. Artık o sırtınızdaki çantayı yere bırakma zamanı şimdi. Artık elinizdeki hatalı haritaları kenara bırakma zamanı. Narsistle olan bulmaca zaten asla tamamlanamazdı. Çünkü size daha en baştan eksik parçalar verilmişti. Ama gerçek yaşamda tüm parçalar tam ve eksiksizdir. Sadece bazı parçalar zamanla yerine oturur. Bu yüzden kendinize karşı nazik olun ve kendinize zaman tanıyın. Çünkü bu yolculukta en çok ihtiyacımız olan şey